Arkadaşlar merhaba. Sizle bugün bir konuda sohbet etmek istiyorum ama önemli bir konu bu. Şu an Stuttgart Karavan Fuarı'ndayız, CMT 2025. Marka önemli değil. Şimdi bu gördüğünüz karavan 69.900 euro. Eğer donanımları artarsa fiyat artıyor. Şu şekilde. 92'yi boş verin, 86.900 euroya kadar gidiyor. Şimdi size aracın içini göstereceğim. Burada 3 kişilik bir koltuk var, bu devriliyor. Tabi burada pop-up var. Gayet güzel bir pop-up bu arada. Raymon'un diye düşünüyorum. Hüseyin'e de buradan selam bu arada. Arkadaşlar ikili ocak var, kaliteli ısıtıcısı var, buzdolabı var. Şu şekilde raylı bir masası var. Tamam, her şey çok güzel. Şimdi karavanın özelliklerini gördünüz. Gayet kaliteli. Yani eksik olan bir ekipmanı yok. Kişiye özel üretim yapılıyor. Gayet ince detaylar. Herhangi bir işçilikte de bir sorun göremiyorum. Benim sorunum fiyatla ilgili. Şimdi sizinle buradan çıkacağız. Aynı fiyata. Şimdi buradan bir özellik belirleyelim. Mesela ne olsun? İşte orta ya da en düşük motor seçeneğini seçelim. 136 beygir olan. Onun üzerinden devam edelim. Tamam. Raymon'un tavanı var. Bu bir ekstradır. Bu arada fena yapmamışlar. Şuraya ABS parça da gelebilirdi. Fitil yapmışlar. Güzel. Bunlar fiberdendir arkadaşlar. Burası aşağı iner böyle. Burası yatak olur. Bu şekilde. Burada 2 kişi, aşağıda 2 kişi kalabilir. Bu çekilebiliyor bildiğiniz gibi. Yani işçiliğine falan hiçbir sözümüz yok. En düşük paket 136 beygir manuelin fiyatı 73.900 euro. Tamam. Buradan yola çıkalım sizinle. 73.900 euro özelliğinde size başka bir karavan göstereyim. Siz ikisi arasında kendiniz tercih yapın. Acaba hangisini seçerdiniz? Evet arkadaşlar, şimdi hemen karşı standa geçtim. Yani karşı hole geçtim. Hobinin standındayım ama dediğim gibi marka, model, firma önemli değil. Ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ona odaklanmamız lazım. Önce size aracı göstereceğim. Bakın, biraz önce baktığınız Transporter'ın başlangıç versiyonuna baktık. 73.900 euroydu. Burada da tabii ki Hobinin de pahalı karavanları var ama yaklaşık olarak fiyatı ona yakın bir model seçmeye çalıştım. Bu. Bir tahmin edin. Fiyatı en son göstereceğim. İsterseniz şöyle gösterebildiğim kadar sağını solunu göstereyim size. Bakın, böyle büyük bir saklama alanı var. Diyor ki 75 santim genişliğinde, 101 santim uzunluğunda bir yükleme bölümü, bağlantı yerleri. Bunlar hareket edebiliyor arkadaşlar. Karşıda da vardır ondan, böyle sabitliyorsunuz, çeviriyorsunuz. Oradan spanzetlerle bağlıyorsunuz. Bu arada burada masası var. Ekstra yatağı var. Şimdi devam. Burada tüplüğümüz var. Büyük. Raylı sistemde geliyor böyle. Şuradan açıyorsunuz. Şimdi böyle şeyleri tekerle yapmak zor oluyor arkadaşlar. Anladınız ama siz. Yuvadan kurtulunca çekiyorsunuz. Takıyorsunuz. Geri yerine oturuyor. Hem de 2 tane tüp bağlantısı var. Elmas kesim jantları var. Gerçi biraz önceki araçta Ford, o da güzel bir araçtı. Şöyle gösterelim. Yapma kasa. Tuğle'nin tentesi var. Gördüğünüz gibi bu tarafta Hobinin kendi camları var. Şimdi devam edeceğiz içine doğru ama edemedik. Bu arada kapı bu şekilde, bayağı büyük.
Şurada artık arkadaşlar şu mıknatıslı sistem bu arada güzel. Bu içine geçmeli sistemden daha iyi, bakın. Yaklaşınca da tutuyor. Hani uğraşmıyorsunuz. İçeridekiler çıkınca gireceğiz. Bir de içini görün bakalım. En son fiyatını söyleyeceğim. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Son olarak şöyle bir daha karavanı önden göstereyim dedim. Fiyatı göstermeden teknik özellikleri de paylaşıyorum. Evet, şimdi geldik iç kısmına. Arkadaşlar koltuklar gördüğünüz gibi kaplanmış. Pioneer'ın akıllı sistemi var. Joystick'le de yönetilebiliyor. Burada geniş güzel bir saklama alanınız var. Yukarıda hekiniz var, büyük boy. Koltuklar dönebiliyor. Havalandırmaların çıkışları birden fazla noktaya konulmuş. Burada havlu asma yerlerimiz var. O Hobby'nin kontrol ünitesi var. Turman'ın kombisi var. Şöyle genişleyen bir tezgah ünitesi var arkadaşlar. Umarım bunu tek elle yapabilirim. Evet, yaptık. Güzel mıknatıslar da tutuyor. Altta gene şöyle lastikli eşya koymak için yerler düşünülmüş. Şöyle bas çekler. Türkiye'den alışkın olduğumuz. Hobby biraz daha Avrupa'nın ekonomik modeli arkadaşlar. Burada yine emniyet kemerli koltuklarımız var. Masamız genişleyebilir. Televizyonumuz var. Dönebiliyor çift yöne. Evet arkadaşlar, nasıl, kafanızda kıyaslayabiliyor musunuz iki karavanı? Fiyat olarak şimdi videoyu sonlarına yaklaşmadan bir tahminde bulunun. Acaba hangisi daha ucuz? Hangisi daha pahalı? Arkadaşlar bunları buradan kurtardığımız zaman böyle çekiliyor. Buranın minderi var. Minder buraya geliyor. Yatak birleşmiş oluyor. Gayet büyük bir yatağı var. Bir sürü burada çekmece var. Gördüğünüz gibi komple çekmece. Banyoya da bakıp isterseniz fiyat kısmına geçelim. Bu arada dometik buzdolabı var. Büyük boy ve çift taraftan açılanı. Yani bunun fiyat farkı var arkadaşlar. Böyle bir karavan. Hadi bakalım. Banyoyu da gördükten sonra fiyata geçelim. Tabii ki şunu düşünmemek lazım. Yani büyük olan pahalı olmalıdır. Küçük olan ucuz olmalıdır. Tabii ki küçüğün de kendine göre artıları var. Mesela sağa sola girerken rahat girebiliyor. Ama arkadaşlar yani burada harcanan malzeme, burada harcanan emek, komple bir kasa yapılmış. Ve hadi gelin fiyatını görelim. End price, yani son hali arkadaşlar, son fiyatı 72.274 euro arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani bunu özellikle göstermek istemiştim. Yani ben zaten sürekli aynı şeyi yaşıyorum. Yani bana sürekli küçük camperlar pahalı geliyor. Daha önceki geldiğim fuarda da aynı şeyi hissettim. Yani küçük bir karavanla yani semi entegre bir karavan arasında, yani tabii ki şartlara da bağlı ama ben semi entegreyi tercih ederim. Çünkü rahat uyumak, rahat duş almak, rahat oturmak, sohbet etmek, yol gitmek varken niye küçük bir karavanda gideyim ki? Yani durum bu arkadaşlar. Bana ilginç gelmişti. Sizlerle paylaşmak istedim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara belirtirseniz fikirlerinizi sevinirim. Bu arada Hobby'nin model gamının önündeyim. Şu an biraz sonra hoşuma giden, değişik gelen ya da yeni çıkan başka bir modeli daha inceleyeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtin. Bütün yorumları okuyorum arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka fuarlarda görüşmek üzere. Ben Emrah Doğan. Kendinize iyi bakın.